Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hayatımda ilk defa Berliner yaptım. Gerçekten muhteşem oldu. Bu sonucu inanın ben de beklemiyordum. Bugüne kadar boşuna korkmuşum. Kesinlikle korkacak bir şey yok ama önemli püf noktaları var. Buna dikkat ederseniz çok sevinirim diyorum ve hemen tarife geçiyorum. Bundan önceki aşamada sadece ön mayalama işlemini gerçekleştirmiştim arkadaşlar. Onu da daha önceki videolarımda mutlaka görmüşsünüzdür nasıl yaptığımı. Süt, şeker ve mayayı ekledikten sonra biraz beklettim. Gördüğünüz gibi ön mayalama işlemi gerçekleşti. Bu aşamadan sonra 2 yumurtayı ekliyorum ve çırpıyorum. Evet, yumurtayı çırptıktan sonra ilk etapta 2 su bardağı un ekliyorum ve 1 çimdik tuz ekledikten sonra dediğim gibi ilk defa yaptığım için ununu kontrollü bir şekilde ekleyerek hamurun kıvamını tutturmaya çalışıyorum. Bu arada malzeme listesini ve unun miktarını açıklama kısmına yazacağım arkadaşlar. Oradan ulaşabilirsiniz ama unun kalitesine göre kıvam değişkenlik gösterebiliyor. O yüzden lütfen kontrollü bir şekilde eklemenizi tavsiye ediyorum. 2 su bardağı undan sonra yarım su bardağı unu da kontrollü bir şekilde ekledim. Gene az geldi. Bir yarım su bardağı daha un aldıktan sonra geriye 1 tatlı kaşığı un kalıyor. Bundan sonrasını daha eklemiyorum. Evet, bu aşamadan sonra hamurun kıvamını daha iyi hissedebilmem için tezgahın üzerine alıyorum ve orada devam ediyorum. Evet, hamur yoğurmadaki son aşamaya geldik arkadaşlar. Şimdi biraz hamurumu tezgahın üzerinde toparladıktan sonra 50 gram oda sıcaklığındaki tereyağımı hamurumun içine bu şekilde gömüyorum. Özellikle bundan sonraki aşamayı hızlandıracağım ama kesinlikle kesmeyeceğim ki bütün aşamalarını görmenizi istiyorum. Burası en korkutucu aşama diyebilirim. Çünkü eklediğimiz yağı hamura tamamen yedirmemiz gerekiyor. Bunu yedirirken de gördüğünüz gibi hamurumuz çürüdü gibi görünüyor ama kesinlikle korkmayın bu aşamada. Görüyorsunuz paramparça görünüyor ama videodaki gibi aynı işlemi yaptıktan sonra hamur kendisini gayet güzel toparlayacak ve ele yapışmayan çok güzel bir kıvamda hamur olacak. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu beğenirseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Yorum yapmayı da unutmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer Rahma Baylan olarak aramanız yeterli olacaktır. Kanalımı da sevdiklerinizle paylaşırsanız bana büyük destek olmuş olursunuz. Evet, gördüğünüz gibi hamurum gayet güzel kendini toparladı. Yağı içine gayet güzel emdi. Görüyorsunuz her taraf tertemiz ve ele yapışmayan bir kıvam oldu. Bu aşamadan sonra hamurumu güzelce toparlıyorum ve tekrar hamur yoğurma kabıma alıp üzerini kapattıktan sonra sıcak ortamda yaklaşık bir 45-50 dakika mayalandırıyoruz. Benim çok fazla zamanım olmadığı için sadece bir 30 dakika mayalandırabildim. Ama gördüğünüz gibi hamurum yine de gayet güzel mayalandı. Bakar mısınız gözeneklere? Puf puf oldu. Şimdi hamurumu tekrar tezgahımın üzerine alıyorum ve içindeki gazının çıkması için 1 dakika ısıtıyorum. Evet, hamurumu büyük bir beze haline getirdikten sonra eşit parçalara bölüyorum ve her parçayı bu aşamayı mutlaka atlamayın arkadaşlar. İçine uzun süre böyle katlaya katlaya mandalina büyüklüğünde bezeler oluşturuyorum. Bu sayede bezelerin içine hava hapsolacak ve çok güzel kabaracak. Evet, bezelerimi yaptım. Daha sonra unladığım fırın kağıdımın üzerine aralıklı olarak yerleştiriyorum ve üzerini tekrar bir fırın kağıdıyla kapatıp 30-35 dakika oda sıcaklığında mayalandırıyoruz.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi berlinalarım gayet güzel kabardı. Bu aşamadan sonra pişirmeye geçiyoruz. Özellikle yağımızın soğuk olması gerekiyor. Burası çok önemli. Böyle havasını söndürmeden narin bir şekilde elimize alıp tek tek tavama alıyorum. Sonra ocağımızı orta ateşe alıyoruz arkadaşlar. Burası çok önemli. Yavaş yavaş kabara kabara pişmesini sağlıyoruz. Bundan sonrasını hızlı bir şekilde göstermek istiyorum. Hem içi hem dışı dengeli bir şekilde pişiyor. Hem de pişerken de kabarıyor. Siz de görüyorsunuz. Evet, berlinalarımın altını kontrol ettikten sonra baktım gayet güzel kızarmış. Bu aşamadan sonra incitmeden yavaşça çeviriyorum. Çevirdikten sonra ocağımızı tekrar kısıyoruz. Bu işlemleri yapmazsanız eğer berlinalarımızın içi maalesef çiğ kalır. Daha önceden MasterChef'te görmüştük. Çoğu kişi hezimete uğramıştı. Evet, gördüğünüz gibi yağım tekrar soğudu. Şimdi tekrar yükseltiyorum ayarını ve altının biraz daha dengeli şekilde pişmesini sağlıyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi berlinalarım pişti. İçinin de piştiğine eminim. Şimdi berlinalarımızı çatalla kenara alıyoruz ve iyice soğumasını bekliyoruz. Evet, berlinalarım soğudu. Şimdi dilerseniz pudra şekerine de batırabilirsiniz. Ben hem biraz pudra şekerine biraz da toz şekerine buladım iki tarafını. Görünüşüne bakar mısınız? Gerçekten orijinal berlina oldu. Tadı da aynı şekilde. Emin olun dışarıda satılanlardan çok daha lezzetli ve çok daha pratik. Aynı zamanda da çok daha ekonomik. Emin olabilirsiniz. Şekeri buladığım berlinaları şimdi bıçakla ortalarını bu şekilde deliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi berlinalarımızın içini dolduruyoruz. Dilediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Ben biraz Nutella, biraz da evde çilek reçeli vardı, onu sıktım. İnanın şu an iç dokusunu size göstermek için sabırsızlanıyorum. Birazdan göreceksiniz. Evet arkadaşlar, yanımda 2 tane çocuğum şu an sabırsızlanıyor. Hemen sunum yapıp onlara vermek istiyorum. Sizin için şimdi hemen kesip iç dokusunu göstermek istiyorum. Özellikle kıvamına bakar mısınız? Görüyorsunuz, asla çiğ değil ve içi puf puf böyle gözenek gözenek, zaten görünüyor gözenekleri. Ve inanılmaz yumuşacık, pamuk gibi oldu, emin olun. Oğlum sabırsızlıkla aldı, hemen gitti. Şimdi kızım için çikolatalıyı göstermek istiyorum. Şuraya bakın. Of of. İnanılmaz lezzetli oldu. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Mutlaka yapın ve sevdiklerinizle paylaşın diyorum. Asla pişman olmazsınız. Bir sonraki yeni ve farklı tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.